Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeyiz. Çok özel bir yere gidiyoruz sizlerle beraber. Gideceğimiz yer aslında caddenin üzerinde her gün üzerinden yüzlerce insanın geçtiği bir yer. Ama çoğu insanı fark etmediği bir yer. Gelenler var, ilgilenenler var, içeri girenler var. Bahsettiğim sergideki onlarca tarihi tabloya bakanlar var. Ama bu tabloların bizim için, bizim tarihimiz için ne kadar önemli olduğunun galiba çoğu çok farkında değil. Sadece küçük bir bilgilendirme konulmuş. Onun dışında olayı net anlamamız için tablolarda geçen buluşmanın öncesini ve sonrasını bilmek icap ediyor. Bugün sabahın çok erken bir vaktinde işte bunu size anlatmak için buraya toplandık. Beyoğlu'ndayız, İstiklal Caddesi'ndeyiz. Galatasaray Lisesi hemen arkamızda. Taksim Meydanı az ilerimizde. İsterseniz sırtınızı Taksim'e verir, Galatasaray'ı sol kolunuza alır, İstiklal Caddesi'ne adımlarken gelirsiniz. İsterseniz tam tersi, tünel istikametine gidersiniz. Tünel tarafından bu kez sırtınızı Galata Mevlevi Hanesi'ne verir. Oradan yürüyerek gelirsiniz. Sağ kolunuzun üzerinde o yapıyla karşılaşırsınız. Hangi yapı? Mehmet Akif Ersoy'un vefat ettiği o meşhur Mısır apartmanının yanında bulunan önemli bir Katolik kilisesi Saint Antoine. Sergi Saint Antoine'ın bahçesinde. Hadi buyurun. Evet, bakın hemen arkamızda 3 kemerli giriş portalıyla Saint Antoine. Saint Antoine çok yeni bir kilise. Yani bazı yönleriyle önemli. Mesela şu an İstanbul'un halihazırdaki en büyük kilisesi. 1913 yılında yapılmış. Yani bizim Balkan Savaşı'mızın ikinci kısmının sürdüğü o yıllarda yapılmış olan bir eser bu. Ama bugün bizim Saint Antoine'la bir işimiz yok. Saint Antoine'ın bahçesindeki bu sergiyle bir işimiz var. Şimdi kapıdan içeri birazdan biz de gireceğiz. İç avluda panolar yapmışlar. Panoların üzerinde bir takım tablolar var. Tabloların özelliği şu: 1200'lü yıllardan 1900'lü yılların başına kadar dünyanın en ünlü ressamları bir kareyi çizmişler. Karede ne var? Bir sultan var, bir de din adamı var. Zaten sultanla aziz, sultanla din adamı, işte bu tarz isimler vermişler. İşte huzur diyenler olmuş. Bunun çok stresli, ateşli bir ortam olduğunu ifade edenler olmuş. Ama nihayetin anlatılan şey bir sultan, bir de aziz. Ve düşünün, dünya sanat tarihinin neredeyse 8-9 asırlık bir sürecinde ressamlar bu buluşmayı niye işlemişler? Tabii bu ressamlar Hristiyan, Avrupalı ressamlar. Neden bunu özellikle tuvale aktarmışlar? İşte bir sanat tarihçi olarak size bu işin sanatından bahsedeceğim. Bir tarihçi olarak da o tabloda geçen müthiş hikayeyi sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama bu hikayeyi tam anlamak için öncesi ve sonrasını bilmek icap ediyor. Hadi gelin Saint Antoine'a biraz daha yaklaşalım. Saint Antoine'ın önündeyiz. Şimdi içeri gireceğiz ve tablolar bizi bekliyor içeride. Tablolarda göreceğiniz sahne hemen hemen hepsi birbirinin aynısı. Bir hükümdar var. Fakat ressamlar tabii kendilerine göre olayı biraz daha stilize etmişler. Kendilerinden de bir şeyler katmışlar. Ressamlar hükümdarın şeklini, şemalini, kıyafetlerini kendi tablolarında kendilerine göre aktarmışlar. Her tabloda hükümdarın başına giydiği şey, üzerine giydiği kaftan, renkleri ya da şekilleri değişiyor ama bir hükümdar var. Önünde bir tane Aziz var. Aziz duruyor. Aziz bir Katolik rahip. Hatta Katolik dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesi. 3 tane farklı tarikat kurucusu. En önemlisi Fransisken. Yani kendi adıyla anılan tarikatı. Aziz Francis. İşte Aziz Francis'in sultanla buluşması. Kim bu sultan? Bu sultan bir Emevi, Abbasi, Memlüklü, Eyyubi, Selçuklu, Osmanlı. Kim bu? Yoksa Babür Sultanı mı?
Bu sultan bir Eyyubi sultanı. Kim bu sultan? Kamil bin Adil. Salahaddin Eyyubi'nin bizzat kardeşinin oğlu. Salahaddin Eyyubi hepimiz biliyoruz. Kudüs'ü Haçlılardan kurtaran büyük komutan, büyük devlet adamı. Salahaddin Eyyubi vefat ettiğinde onun yerine Eyyubi tahtına kardeşi Emir Adil geçmişti. Emir Adil'in vefat etmesiyle beraber de yerine onun oğlu olan Kamil geçmişti. Sultan Kamil, Kamil bin Adil, Salahaddin Eyyubi'nin yeğeni. Peki Salahaddin Eyyubi'nin yeğeni, Eyyubi devletinin hükümdarı Kamil bin Adil ile Fransızken tarikatının kurucusu Aziz Fransis'in ne işi olurdu? Niye buluşmuşlardı? Ne zaman buluşmuşlardı? Bu buluşmada ne konuşmuşlardı? Konuşmanın neticesinde ne olmuştu? İşte bunları konuşacağız. Çünkü bu kadar önemli bir buluşma asırlar boyunca birçok ressamın dikkatini çekmiş ve tablolarda bizlere aktarılmaya çalışılmış. Buyurun Sen Antoine'ın avlusuna girelim. Bu gördüğünüz kişi Aziz Fransis. Fransızken tarikatının kurucusu. 1200'lü yıllarda yaşamış bir insan. Assisili diye geçer. Assisili Francis, Frances, Francesco. Assisi İtalya'da bulunan bir şehir. İşte yakışıklı bir genç. Babasıyla beraber ticaret yapmak istiyor, başarılı olamıyor. Başka işler yapmak istiyor. Yine çok ciddi meyli var. Nihayetinde en son ruhban sınıfına dahil oluyor ve ben bir havari gibi yaşayacağım diye söz veriyor. Hakikaten de yaşıyor ama. Dünya malını elin tersiyle itiyor. Hatta isteseydi papalığa dahil olurdu. Papalıkla beraber dünyevi güç de elde ederdi. İktidar da bunların hepsini reddediyor. İlginç bir durum var. O günlerde mesela Haçlı seferler oluyor. Arka arkaya bir sürü Haçlı sefer oluyor. Bu Haçlı seferlerine kendisi katılmıyor. Hatta anlatılır. İşte 4. Haçlı Seferi 1204. Aziz Fransis o günlerde hayatta. 5. Haçlı Seferi 1220'li yıllar. 1218-20 arası. 5. Haçlı Seferi. Mesela o dönemlerde de bizzat Haçlı ordularının arasında ama kendisine müntesip olan on binlerce insana biz bu işin içinde yokuz diyor. Anlatıldığı kadarıyla rüyasına Hazreti İsa giriyor. Francis sen iyi bir adamsın. Ben bu Haçlı seferlerinden razı değilim. Sen buna katılma diyor. Ve o da bunlara katılmıyor. Fakat diyeceksiniz katılmadı diyorsun ama 5. Haçlı Seferi'nin bizzat içinde yer aldı diyorsun. Nasıl oluyor? İşte onun cevabını vereceğim şimdi size. Bu tablolar 5. Haçlı Seferi'nde bu olayları anlatıyor. Aziz Frans dediğimiz bu kişi bu. Tabii maalesef sergilerde uzun uzun tarihi detay anlatılmıyor. Bakın burada görüyorsunuz. İngilizce, İspanyolca ve Türkçe olmak üzere küçücük işte Aziz Francis'in hayatı 1226'da ölmüş, 1181'de doğmuş. Şu kadarcık bir bilgi var hayatı hakkında. Hatta tablodaki buluşma bile ta ileride bir yerde çok minik anlatılıyor. Bugünkü Papa'nın da Mısır'a gidip El-Eser dini lideriyle görüşmesiyle Francis'in görüşmesini yan yana getirmeye çalışan bir tablo. Ama ben burada size işin tarih sürecini anlatacağım. Anlatırken öncelikle şöyle bir gelin. Bakın mesela o tablolardan bir tanesi. Görüyorsunuz. Bu tablo İstanbul'un fethinden tam 4 sene sonra çizilmiş bir tablo. 4 sene sonra görüyorsunuz. Roma'da çizilmiş ve bugün Fransisken Müzesi'nde muhafaza edilen bir tablo. Aziz Francis'i görüyoruz. Yanında onunla beraber gelen rahiplerden bir tanesi var. Burada Eyyubi hükümdarı Kamil bin Adil'i görüyoruz. Onun teşrifatçıları var ve arkada Eyyubi sarayına ait birkaç görevli söz konusu. Hemen bu tarafa doğru gelelim. Bakın yine bir başkası. Bu gördüğünüz tablo 1240 yılında çizilmiş. 1240. O kadar eski ki. Şöyle biraz daha yaklaşın. Bakın burada yine Eyyubi hükümdarını görüyoruz. Sadece tabloyu görün. Çok güzel. Bakın Eyyubi hükümdarını görüyoruz. Arkasında muhafızlarından biri var elinde mızrağıyla beraber. Orada saray ahalisi var. Onlar da toplanmışlar. Muhtemelen ulemalar da var. Alimler de bağdaş kurmuşlar. Aziz Francis elinde kitabıyla beraber gelmiş. Burada bir şeyler anlatıyor. Şimdi ne anlatıyor? Netice ne oldu? Anlatacağım birazdan. 1240'ta çizilmiş bir tablo mu bakın. Bu tarafa doğru gelelim. Bakın bu da bir başkası. 1292 yılında çizilmiş bir tablo bu. 1292. Yine Eyyubi hükümdarını görüyoruz. Ve Aziz Francis'i görüyoruz.
tablolara verilen isimler hemen hemen birbirinin aynısı. Baktığınız zaman mesela Aziz, François ve Zorlu Sınav. Bu tablonun ismi bu. Bir önceki tablonun ismine bakayım. Ne yazmış mesela burada? Aziz François ve hayatının 20 hikayesi. Baktığınızda burada bir sandık var ve sandığın içinde eşyalar var. Bu sandık şunu anlatıyor. Eyyubi hükümdarı Muhammed Kamil bin Adil ona hediyeler veriyor. Ve onun düzgün, dürüst bir insan olduğunu görüyor, biliyor. Fakat o da bu hediyeleri reddediyor. Dedim ya, dünya ile alakası olmayan bir adam. Yoksa dünya ile alakası olsa Papa'nın yanına giderdi. Papa'nın adamı olurdu ve dünyaya dünya demezdi o derece. Şöyle arkaya doğru dönelim. Tabii bu arada insanı heyecanlandıran çok güzel detaylar var. Nedir o detaylar? Bu olay, bu buluşma nerede cereyan etti? Dimyat'ta cereyan etti. Kamil bin Adil Eyyubi hükümdarı. Mezarı nerede? Yaşadığı yer neresi? Tahtı neresi? Kahire. Baktığınız zaman tamamen onun mezarı ve onunla beraber, bakın şu görmüş olduğunuz yer Kahire'de İmam Şafii Hazretleri'nin kabrinin olduğu yer. Kamil bin Adil'in annesi vefat ettiği zaman annesini oraya defnetmişti. Yani İmam Şafii Hazretleri'nin kabrinin yanına defnetmişti. Ve daha sonra kendisi de vefat ettiğinde cenazesi önce bir yere defnedildi. Daha sonra alındı, buraya getirildi. Bakın oranın fotoğrafları konulmuş burada. Gördüğünüz gibi. Hakikaten çok önemli detaylar. Yani bu anlamda bu sergiye geldiğiniz zaman sadece Aziz Francis ile Kamil bin Adil'in buluşması değil, başka şeyleri de öğrenmiş olacaksınız. Bu arada dedim ya, sergide bilgilendirme levhaları az da olsa var. Çok küçük küçük harflerle yazılmış. Lütfen üşenmeyin, okuyun bunları. Size bahsettiğim bu tablolardan sonra mesela şöyle gelin. Bakın bu tablolar devam ediyor burada. Serginin adı bu. Aziz, Francis ve Sultan. Serginin ismi bu. Dediğim gibi görülmesi gereken bir sergi. Ama altyapıyla gelmek lazım. Bu videoyu izledikten sonra muhakkak gelin. Aslında bu sergide bir şey anlatılmaya çalışılmış. Nihayetinde İstanbul'da, İstanbul'un en büyük kilisesinin bahçesindeyiz. Burada şu anlatılmaya çalışılıyor. Şu anki Papa'nın Mısır'a yaptığı ziyaret ve Mısır'daki El-Eser dini lideriyle bir görüşmesi söz konusu olmuş. O görüşmeyle Aziz Francis'in bu görüşmesi yan yana getirilmeye çalışılmış. Bakın bunlar değişik tablolar. Burada bir şey benim çok dikkatimi çekti. Bu yolculuğu sırasında diyor Aziz François, Hristiyanlarla Hristiyan olmayanlar arasında ve dolayısıyla Müslümanlar arasında barış, sevgi mesajını nezaketle yaşamak istiyordu. Ama bakın bu çok önemli. Ama zamanın kilisesi silahların dili ve sözlü çatışmalarla konuşuyordu. Şimdi bakın, bu bizim Türkiye'de herhangi bir caminin avlusunda olsa, herhangi bir sergide olsa hadi normal dersin. Bunu bir Müslüman. Halbuki şu an Saint Antoine'dayız. Yani bir kilisedeyiz. Bu sergiyi yapanlar da Hristiyanlar, Türkiye'de yaşayan Hristiyanların yaptığı bir sergi. Bu sergide onların bu cümleyi kullanması bana çok ilginç geldi. Bir daha okuyorum. Zamanın kilisesi. Hangi zamanın? Orta Çağ'daki, o dönemin Haçlı seferlerini yapan kilisenin silahların dili ve sözlü çatışmalarla konuşuyordu. O günün kilisesi diyor. Silahların dili ve sözlü çatışmalar. Yani bugün kilisenin bunu kabul ediyor olması hakikaten çok ilginç ve bence çok doğru. Ben kendilerini tebrik ederim. Yani nihayetinde bu tablolar yapılmış. Bu tablolarda bir Hristiyan Aziz'le bir Müslüman devlet başkanı bir araya gelmiş. Savaşsız bir çözüm bulabilir miyiz'i konuşmuşlar. Zamanında günümüzden tam 800 sene evvel bunun konuşuluyor olması bile hakikaten müthiş bir durum. Onun için bu detayların bilinmeye ihtiyacı var. Ama dediğim gibi bu tarihi süreçte 5. ve 6. Haç Seferi neler oldu? Ben size bunları anlatmaya devam edeceğim ve anlatmak için de şu karşı tablolara doğru gelin, biraz daha yürüyelim. Şöyle devam edelim. Bu gördüğünüz tablo mesela 1437, yani İstanbul'un fethinden 20 sene evvel çizilmiş bir tablo. Gördüğünüz gibi Aziz Francis gösteriliyor. Orada bir ateş var. Onun sultanın önünde bir keramet gösterdiğine dair bu ateşi genelde çizmeye çalışmışlar ressamlar. Bakın burada bir başkası var. Kamil bin Adil'in yanında korumalar var. Ellerinde kılıçlar var. Biri kılıcı dik tutuyor. Biri indirmiş aşağıya. Yine aşağıda bir ateş ve Aziz Francis'in onunla konuşması. Peki ne olmuştu? Ne konuşulmuştu? Ortada nasıl bir hadise söz konusuydu? Bunu anlamak için bir kere 5. Haç Seferi'ni bilmek lazım. 4. Haç Seferi'ni ben videolarımda falan çok anlatırım. Hani bu
1204-1261 Venediklerin öncülüğünde Kudüs'e ele geçirmeye giderken Haçlılar İstanbul'a işgal ettiler ve Ortodoks Roma İmparatorluğu'nun başkentini biliyorsunuz ne yapmışlardı? Ele geçirmiş, 57 yıl ele tutmuşlardı. İşte bu 4. Haç Seferi'nin Hristiyanlığa göre hedefine ulaşmaması üzerine bu kez 5. bir Haçlı Seferi düzenlenmek istendi. O günlerde Roma'da, Vatikan'da Papa 3. Innocent'tı. 3. Innocent çok ciddi gayret sarf etti. 1208'den yani 4. Haçlı Seferi'nin bitiminden 4 sene sonra 1208'de çok ciddi bir gayret gösterdi. O günlerde Avrupa'nın en güçlü imparatoru Kutsal Roma Germen İmparatoru yani Alman İmparatoruydu. 2. Friedrich idi. Fakat Friedrich ile Papa'nın 3. Innocent'ın arası kötüydü. Çünkü 2. Friedrich bugün İtalya'nın ucundaki o Sicilya kısmında Palermo bölgesinde eğitim almıştı. Çok iyi Arapçası vardı. İslam dünyasına uzak değildi. Arapların yaşantılarını falan iyi biliyordu. Çünkü o günlerde Sicilya'da ciddi bir İslami ve Araplara yönelik bir yaşantı söz konusu. Biliyordu ve Papa onu hiç sevmiyordu. O da Papa'yı sevmiyordu. Papa daha sonra onu aforoz edecek. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu. Yani normalde aslında 2. Friedrich istiyor Kudüs seferi yapmak ve Kudüs'ü ele geçirmek, bu ünvanı almak, bütün Hristiyan dünyada sükse yapmak. Ama Papa istemiyor. Kudüs alınsın diyor ama 2. Friedrich'in eliyle olmasın, kesinlikle olmasın diyor. 3. Innocent o günlerde Macar kralına göz kırpıyor. Avusturya'daki yöneticilere göz kırpıyor. İngiltere'ye, Fransa'ya, tabi İtalya zaten kendi yaşadığı bölge. Oradaki Venedik, Cenevizler. Ve nihayetinde bir Haçlı ordusu oluşuyor ve bu Haçlı ordusu 1218 yılında önce Akka tarafına gidiyorlar. Fakat daha sonra yön değiştirip Dimyat'a, çok uzun hikaye, girersem saatler sürer bu video. Dimyat'a gidiyorlar. Dimyat neresi? Mısır'ın, Kahire'nin kuzeyinde Akdeniz'e bakan bir liman şehri. Dimyat'a gidiyorlar. Dimyat'a gemileriyle çıkartma yapıyorlar. Aylarca orada kalıyorlar. O günlerde tabi Salahaddin Eyyubi'nin kardeşi Emir Adil artık 80 yaşına merdiven dayamış. Dimyat'taki o limandaki burcun, kulenin düştüğünü duyunca o üzüntüyle Şam'da ölüyor. Dimyat'taki kulenin alınması haberi Şam'da bulunan Emir Adil'e ulaşınca büyük bir üzüntüyle ölüyor Emir Adil. Yerine oğlu Kamil bin Adil geçiyor. Yani bütün bu tablolarda gösterilen Eyyubi hükümdar. Ordusuyla geliyor. Hatta o günlerde kardeşi Muzaffer var, öbür kardeşi Eşref var. Onlardan da yardımlar alıyor. Ve aylarca süren bir Dimyat mücadelesi oluyor. Bu mücadelede o günkü Papa 3. Innocent'ın baş yardımcısı savaşı yönetiyor. Fakat nihayetinde yenişemiyorlar. Dimyat Kalesi bir ara Haçlıların eline geçiyor. Kahire'ye doğru yürüyorlar. Ama fırtınalar oluyor, seller oluyor, sular yürüyor, salgın hastalıklar baş gösteriyor. Yani öyle böyle değil, öyle böyle değil. Ve nihayetinde Kamil bin Adil bakıyor ki iş çok uzayacak. Hatta Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun da gelme durumu söz konusu. Öyle olunca diyor ben ne yapayım? Ben diyor tutayım, bir barış yapayım. Haber gönderiyor. O günlerde Kudüs'te bulunan Kamil bin Adil'in adına Kudüs ve o bölgeyi yöneten yönetici Emir Muzaffer'e Kudüs'ü savunmasız hale getirin diyor. Yani Kudüs istenmeyen bir yer olsun. Bütün surlar yıktırılıyor. Surlar yıktırılınca da Kudüs'ün bir cazibesi kalmayacak. Ardından da Kudüs'ü bunlara teklif ediyor. Diyor ki Kudüs'ü size vereyim. Yafa hattında da bir toprak parçası vereyim. Arada da bir koridor vereyim. Dimyat ve Kahire'yi işgali bırakın diyor. Şimdi bunu duyduğunuz zaman tüyleriniz diken diken oluyor. Hakikaten benim de. Kudüs'ü vereyim ne demek ya? Sen kimsin? Salahaddin Eyyubi'nin özbeöz kardeşinin oğlu, yeğenisin. Salahaddin Kudüs'ü nasıl almıştı? Nasıl verirsin? Ama böyle bir durum söz konusu oluyor. Kamil Adil. Ama Papa'nın yardımcısı böyle bir barışı kesinlikle kabul etmiyor. İşte o günlerde kim çıkıyor ortaya? Aziz Francis çıkıyor. Aziz Francis kalkıyor. 5. Haçlı Seferi'nin yapıldığı Dimyat'a geliyor. Papa ile ve Papa'nın oradaki yardımcısıyla görüşüyor. Bana izin verin, ben sultanla görüşmek istiyorum diyor. Sultanla görüşeceğim. Bu işin barışla çözülmesini istiyorum. Bu kadar insan öldü, daha fazla ölmesin. Ve işte o görüşme gerçekleşiyor. Dimyat'ta bakın
Bu da bir başka tablo. 1330. Gördünüz mü? Tablonun eskiliğine bakın. Kıyafetlere bakın. Eyyubi hükümdarı Kamil bin Adil. Yanında ulemaları, arkada vezirleri ve Aziz Francis burada bir görüşme sürüyor. Bu görüşmede tabii ne konuşulduğu hakkında net bir bilgi yok. Herkes bir şey söylüyor. Hatta Hristiyan kaynakların bazıları Aziz Francis'in onu Hristiyan'a davet ettiğini söylüyorlar. Bazı kaynaklar Hristiyan oldu falan diyorlar. Tabii ki alakası yok. İmam Şafii Hazretleri'nin yanında annesini defnettiren, dindar, camileri, medrese olan bir Müslüman devlet başkanından bahsediyoruz. Böyle bir durum söz konusu değil. Ama şu oldu, Aziz Francis'in o barışçıl yaklaşması, Müslümanlara olan saygısı, İslam'a olan saygısı Kamil bin Adil'in hoşuna gidiyor. Ona saygı duyuyor, ona hediyeler veriyor ama Aziz Francis hediyelerin hiçbirisini kabul etmiyor. Ve bu konuşma çerçevesinde herhangi bir barış söz konusu olamadan ayrılıyor. Niye olamıyor? Çünkü Papa da böyle bir barışı istemiyor. Kamil bin Adil barıştan taraf ama karşısındaki güçler barıştan taraf değil. Bakın bu sergi İstanbul'da, İstanbul'un en büyük kilisesinin bahçesinde ve burada Haçlı seferlerinin reddedildiğine dair metinler var. Bizzat bu kilisenin onayıyla bu sergiye konmuş metinler var. O dönemin kilise taraftarları ateş ve silahla konuşuyordu diyor. Yani bu da çok ilginç. Bugün kilisenin bunu kabul ediyor olması, Haç seferlerinde silahla konuşmanın olduğunu kabul ediyor olması da çok ilginç. O metnleri de size göstereceğim birazdan. Evet, devam ediyoruz. Bakın Aziz Francis'in buradaki Haçlı seferlerini reddettiğine dair bir tablo söz konusu. Bakın burada 1334. Sultanla Francis'in görüşmesine ait çok eski bir el yazması ve el yazmasında görüyorsunuz Aziz Francis ve Sultan'la görüşme sahnesi. Bakın bu da bir başkası. ...14. yüzyıla tarihlenen bir başka tablo. O kadar çok çizilmiş ki o dönemde ve günümüze kadar bu tablo o kadar çok resmedilmiş ki... Aziz Francis'in Sultan'a bir teklif var. Diyor ki bir münazara yapalım. Bir münazara, ilmi bir münazara ortamı oluşturalım. Böyle bir teklifi olduğundan bahsediliyor. Fakat sultanın bunu kabul etmediğinden bahsediliyor. Çok iyi ağırlıyor ve çok iyi uğurluyor. Francis dönüyor. Papa'nın oradaki vekiliyle görüşüyor. Ama vekil tabii onu hiçbir zaman dinlemiyor. Francis boynu büküp ayrılıyor ve hiçbir zaman da Haçlı seferlerine taraftar olmuyor. Bakın bu da bir başkası. Tablolar hakikaten çok enteresan. 1310-1317 arası. Görüyor musunuz? Bu tabloda. Yani bu görüşmenin olduğu tarih kaçtı? 1218'de. Ondan tam bir asır sonra çizilmiş bir tablo. Sultan. Arka tarafa doğru geçelim. 15. yüzyıla tarihlenen bir başka tablo. Peki sonra ne oluyor? Dimyat'ta bir çıkmaza giriliyor. Öyle bir çıkmaza giriliyor ki bu çıkmazın neticesinde karşı taraf da pişman oluyor ve en sonunda bir barış yapılıyor. Normalde Kamil bin Adil Kudüs'ü onlara verip ağır külfetlerden kurtulmaktan yana. O sene Nil Nehri'nin suyu taşmamış, suyu az. Yani topraklar bereketsiz, külfet ağır. 100 bin üzerine asker toplamış ama askerleri Dimyat'ta Haçlıları çıkaramıyor. Haçlılar batağa saplanmış, geri dönemiyor. En sonunda işin içinde Kudüs'ün de olmadığı bir anlaşma imzalanıyor. Çıkıyorlar ve 5. Haç Seferi tamamen Haçlıların hüsranıyla sonuçlanıyor. Yani hiçbir şey elde edemiyorlar. Olan ortalıkta ölen 10 binlerce askeri oluyor. Sonra ne oluyor? Sonra tabi arkasından 6. Haçlı Seferi olacak. 6. Haçlı Seferi'ni yapmak için Papa'nın aforoz ettiği adam, Kutsal Roma Germen İmparatoru, o günkü Alman kralı 2. Friedrich yola çıkacak. Kamil bin Adil Friedrich'e İslam alimleri gönderecek. Onlarla diyalog kuracak, görüşecek. Ve bu görüşmenin neticesinde Akka'da buluşacaklar. Bu buluşmada tabii Friedrich dedim ya, İslam'ı yakından tanıyor, alimleriyle dostlukları var. Palermo'da uzun süre kalmış, çocukluğu orada geçmiş. Papa ondan aforoz etmiş. Ve Kamil bin Adil ile görüşmelerinde deniliyor ki savaşmayalım. Bu Haçlı savaşlarında çok insan ölüyor. Kudüs'ün şehir yönetimini siz Hristiyanlara verelim. Tabii bu biz Müslümanlar için hakikaten korkunç bir karar. Kamil bin Adil'in her ne kadar kendi döneminde bunu teklif etmesinin gerekçeleri olsa da
Bu böyle bir şey kabul bile edilemez. Ama diyor Mescid-i Aksa avlusu biz Müslümanlarda kalacak deniliyor. Yani karar aynen bugün İsrail'in işgali gibi yani. Mescid-i Aksa avlusu Müslümanların, geri kalan her yerin kontrolü İsrail'in gibi. Ve Kamil bin Adil maalesef böyle bir şeyi 6. Haçlı Seferi öncesinde olmasın böyle bir sefer diye Friedrich'le anlaşıyor Akka'da. Bunun tabloları falan vardır böyle. Akka kapısındaki el sıkışmaları. Ve Kudüs Haçlılara terk ediliyor. Mescid-i Aksa avlusu hariç. Müslümanlar Kudüs şehrine girebilecek maddesi olmasına rağmen maalesef Haçlılar anlaşma no maddesini bozarak Müslümanlar Kudüs'e de giremez diyorlar. Sadece Aksa avlusu, başka hiçbir yere giremez. Şam'da bir matem havası oluyor, yas ilan ediliyor. Kamil bin Adil yok öyle değil böyle değil demeye çalışsa da büyük bir yas oluyor. Sonra 2. Friedrich o meşhur büyük mezar kilisesi var, Kıyame. Oraya gidip orada taç giymek istiyor ama aforoz etmiş Papa onu. Düşünün, Kudüs'ü almış ama aforoz etmiş. Ve kendi tacını herhangi bir din adamı giydiremediği için aforozlu kiliseye de gidemiyor. Kendisi Kudüs'te adamların arasında tacını giyiyor. Birkaç ay öyle duruyor. İstediği hiçbir şey olmuyor. Boynu bükük dönüyor Almanya'ya. Sonra ne oluyor? Sonra Kamil bin Adil, bakın tablolar devam ediyor. Bir sürü var tablo. Bu gördüğünüz 1403'te çizilmiş bir tablo. Yine Fransız ile Kamil Adil'in görüşmesi. Bakın bu bir başkası gördüğünüz. 1486. Genelde tabloların çoğunluğu o olaydan 1 ya da 2 asır sonra çizilmiş. Sonra ne oluyor? Benim en sevdiğim adam devreye giriyor. Tarihte en sevdiğim isimlerden birisi. Ben bu adamı birkaç nedenden dolayı çok seviyorum. Sevme nedenlerinden biri Eyyubi hükümdarlarının sonuncusu olup Memlükleri yetiştirmesi. Çok sevdiğim 4 adamı kölelikten kurtarıp en yakın adamları yapması. Onlardan biri de Sultan Baybars. Baybars'ın hamisi Salih Necmettin Eyüp. Kim o? Kamil bin Adil'in oğlu. Salih Necmettin Eyüp babasının o günlerde ölümü üzerine devletin başına geçiyor. Eyyubilerin kendisi o günlerde Şam civarında, Orta Doğu'da zaten yönettiği bölge orası. Hatta o günlerde Cengiz Han Harzemşah Devleti'ni yıkmış ve yenilen Harzemşah Devleti'nin ortalıkta kalan orduları Anadolu'ya inmiş. Yassıçemen Savaşı'nda Celalettin Harzemşah Alaaddin Keykubat yenmiş. Alaaddin Keykubat yenince ordu dağılmış. Dağılan ordu Suriye'ye inmiş. Dağılan Harzemşah askerlerini emrine alan Salih Necmettin Eyüp Haçlıların elinde bulunan babası, kimdi babası? Kamil bin Adil'di. Babasının vermiş olduğu Kudüs'ü yeniden ele geçiriyor. Yeniden ele geçiriyor. Kimlerle? Harzemşah askerleriyle beraber ve yanındaki Memlüklü komutanlarıyla beraber. Salih Necmettin Eyüp ve arkasından Mescid-i Aksa avlusuna çok güzel bir Darül Kurra yaptırıyor. Bir gün inşallah Kudüs'e gidin. Mescid-i Aksa avlusuna girin. Avluya girdiğiniz zaman Kubbetüs Sahra'nın böyle kıbleye doğru sağ yanında durun. Hemen aşağıda Kayıtbay'ın Sebili'nin yanında o namazgahın dibindeki Salih Necmettin Eyüp'ün Darül Kurra'sını göreceksiniz. Kubbeli çok tatlı bir okul. Ardından tabi Kudüs Müslümanların eline bir daha geçince bu kez Fransa kralı devreye giriyor. Diyor ki ben Kudüs'ü bir daha geri alacağım. Eyyubilerin zayıf noktası neresi? Dimyat. Az önce 5. Haçlı Seferi'nde olduğu gibi Dimyat'a asker çıkaracağım. Gemileriyle saldırıyor. Hatta tablolar çizmişler. Gemilerin önünde böyle melekler uçuşuyorlar. Dimyat'a geliyor. Tabi o sırada Salih Necmettin Eyüp. Kim Salih Necmettin Eyüp? Bu tablolarda gördüğünüz Kamil bin Adil'in oğlu. Son Eyyubi hükümdarı. Bakın babası Kudüs'ü teslim etti. Oğlu Kudüs'ü geri aldı. Memlüklü, Kıpçak Türkleri ve Harzem Türkleri ile beraber geri aldı Kudüs'ü. O günlerde bacağı yaralanmış, kangrene çeviriyor. Bacağı kesiliyor Salih Necmettin Eyüp. Bir de verem hastalığına yakalanıyor mu? Yanındaki Memlüklü komutanları Farisuddin Aktay, Seyfettin Kutuz, İzzettin Aybek, Rükneddin Baybars, bunların hepsi etrafında. Diyorlar ki sultanım çok ağır hastasınız. Bir bacağı kesilmiş ve verem hastası olmuş. Sizi Kahire'ye götürelim diyorlar. Hayır olmaz diyor. Beni Dimyat'a götürün, düşmanla hesabımız var. Götürüyorlar, Dimyat'ta çadırda ölüyor. Tabi ölünce devlet bu 4 Memlüklü Kölemen komutanın eline kalıyor. Hükümdarın cenazesini bir köşeye koyuyorlar. Fransa kralıyla savaşıyorlar
ve 6. Haçlı Seferi'nde Memlüklü Kıpçak Türkleri yanlarındaki dev İslam ordusuyla Fransız kralının hükmettiği ordu yenilgiye uğratıp Fransa kralını esir ediyorlar. Uzun lafın kısası. Fatih Sultan Mehmet çadırında öldü. Yavuz Sultan Selim çadırında öldü. Kanuni Sultan Süleyman çadırında öldü. Salih, Necmettin, Eyüp çadırında öldü. Çadırda ölmek lazım. Atlar gibi, ağaçlar gibi ayakta ölmek lazım. Mücadele ederek mukaddes bir dava adına ölmek lazım. Ne mutlu Fatih, Yavuz, Kanuni ve Salih, Necmettin, Eyüp gibi olabilenlere.